Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrim açısından insan bilgisinin kümülatif yani katlamalı bir biçimde gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu ve insanı insan yapan en önemli unsurlardan birisinin çevresi ve kendisi hakkında edinmiş olduğu bilgileri toplam olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla insan bilgisinin gelişmesinde bir milat olarak evrim düşüncesinin ortaya çıkmasıyla birlikte geçmiş düşünce biçimlerinin sorgulanması gerektiğini ve bütün düşünce alanlarının evrim düşüncesinin ortaya koyduğu yeni perspektif ışığında ele alınması gerektiğini belirtmiştim. Bu bir tercih meselesi olmadığını, tam tersine evrim düşüncesiyle birlikte insanın kendisini, doğayı ve çevresindeki canlıları farklı bir gözle görmeye başladığını ve bunun sonucu olarak da kendi eylemlerini ona göre ayarlaması gerektiğinden vurgulamıştık. Şimdi evrim düşüncesinin diğer düşünce alanlarına etkilerinin ayrıntılarına girmeden önce evrim düşüncesinin tarihine kısaca göz atıyorduk. Bu noktada karşımıza çıkan en temel olgu geçmiş düşünce tarzlarını belirleyen Scala Natura anlayışının evrim düşüncesinin ortaya çıkmasıyla birlikte nasıl gözden düştüğünü ve dolayısıyla Scala Natura anlayışının dogmalarına uygun bir biçimde sürdürülen geçmiş çalışmaların, araştırmaların ve açıklama çerçevelerinin, teorilerin yeniden ele alınması gerektiğinden söz etmiştim. Şimdi bu konuda evrim düşüncesinin ortaya çıkmasını yalnızca biyologların, zoologların, botanikçilerin yani yaşam bilimle ilgili çalışmalar yürüten bilim insanlarının çabalarının bir sonucu olmadığını, tam tersine insanın genel kültürel birikiminin artmasıyla birlikte bir bütün olarak bütün farklı bilim alanlarındaki araştırmacıların ve filozofların ortak katkılarının sonucu olarak evrim düşüncesinin geliştiğini anlatmaya çalıştım. Daha önce de belirttiğim gibi Darwin kendi eserlerinde, kitaplarında evrim kelimesini kullanmamıştı. Sadece bir kere türlerin kökeninde bir yerde evrim kelimesini kullandı. Fakat onun dışında genel olarak evrim kelimesini kullanmadı. Darwin evrim kelimesinden uzak durmasının nedeni evrim kelimesinin mucidi olan Charles Bonnet'in oluşumculuk teorisiydi. Yani bir homunculus teorisini savunduğu için embriyolojideki bir teori olan homunculus teorisini savunduğu için Charles Bonnet evrim kelimesini anne ve babanın üreme organlarında minyatür bir homunculus örneği olarak bireyin bulunduğunu ve onun açılıp serpilerek, gelişerek yetişkin biri haline geldiğini söylüyordu. Ve dolayısıyla bu anlayışın doğru olmadığını sezdiği için Darwin bu kelimeyi de kullanmıyordu. Evrim kelimesini Charles Bonnet'in kullandığı anlamdan uzaklaştırarak bugünkü anlamıyla kullanan ilk Fransız doğa bilimci Lamarck idi. Lamarck bugün bildiğimiz anlamda canlıların birbirlerinden dönüşerek evrimleştiklerini söyleyen ve dolayısıyla evrimi açıkça savunan ilk doğa bilimcilerinden birisiydi. Fakat Lamarck'tan önce de evrim düşüncesine uygun değişik düşünceler ortaya koyan düşünürler vardı. Şimdi bunların en önemlilerinden birkaç tanesini burada kısaca özetlemek istiyorum. 18. yüzyılın en önemli bilim insanlarından birisi koskoca 50 ciltlik bir doğa tarihi kitabı yazan Comte de Buffon'du. Bu Fransız doğa bilimci aslında yaptığı çalışmalarla evrim düşüncesinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Comte de Buffon'un yaptığı ilk çalışma bir kere Newton'un da uzun yıllar uğraştığı İncil'deki dünyanın yaşı ile ilgili kronolojinin doğru olmadığını ortaya koymak oldu. Bu 50 ciltlik kitabında Comte de Buffon dünyanın yaşının 6000 yılla açıklanamayacağını, çok daha yaşlı olması gerektiğini ve
buna işaret eden değişik bulguları ve kanıtları tek tek eserinde ortaya koydu. Bu şekliyle de Comte de Buffon skala natura anlayışına büyük bir darbe vurmuş oluyordu. Dünyanın yaşının 6000 yıldan çok daha uzun olduğunu söyleyen Comte de Buffon aynı zamanda canlılığın sıcak okyanuslarda başladığını ve oradan gelişen canlı türlerinin zaman içerisinde farklı gelişmiş türlere dönüştüklerini, nitekim insansı maymunların da zamanla insana dönüştüklerini ilk söyleyen modern dönem bilim insanlarından birisiydi. Comte de Buffon sezgisel olarak canlıların birbirlerinden değişip dönüşerek türleştiklerini ortaya koymuş olmakla birlikte bu sürecin nasıl geliştiğine ilişkin belli bir mekanizma ya da bunu açıklayabilecek teorik çabalar içerisine girmemişti. Yani bu konularda herhangi bir şeyi yoktu. Onun bütün yaptığı aslında evrimin sezgisel olarak kavranması ve dünyanın yaşıyla birlikte canlıların birbirlerinden dönüşmelerinin çok uzun bir süreçte meydana gelmiş olduğunu ve buna uygun gelişmelerin adım adım ilerlediklerini söylemiş olmasıydı. Bu açıdan evrim düşüncesinin gelişmesinde Comte de Buffon'un böylesi önemli bir rolü var. Evrim düşüncesinin modern dönemdeki öncülerinden birisi de ilginç bir biçimde Charles Darwin'in dedesi Erasmus Darwin'di. Erasmus Darwin de aslında bir tıp doktoruydu. Aynı zamanda tutkulu bir araştırmacıydı. Hatta söylendiğine göre kendi faytonunun üzerine Latince olarak her şey kabuktan gelir diye bir söz yazdırmıştı. Her şey kabuktan gelir şu anlama geliyordu. Biliyorsunuz yumuşakçalar, yani denizlerde yaşayan işte istiridyeleri, midyeleri ya da salyangozları falan düşünün. Bu tür canlılar belli bir kabukla birlikte yaşarlar ve yaşamın, hayvanların ilk örneği olarak bu tür canlılar görüldüğü için yaşamın aslında bir kabuğun içinde başladığını ve evrimleşmenin bu kabukların gelişmesine bağlı olarak canlı türlerinin birbirlerinden türeyerek geliştiklerini düşünüyordu Erasmus Darwin. Ve dolayısıyla bu düşüncesin nedeniyle faytonuna bu yazıyı yazdırmıştı. Yani dolayısıyla Charles Darwin'in evrimle ilgili çalışmalarına başlarken dedesinden esinlenmiş olması ve doğal olarak ondan etkilenmiş olmasını şaşırtıcı görmemek gerek. Canlıların evrimsel süreçte gelişerek dönüştüklerini kabul eden Erasmus Darwin'in canlıların nasıl birbirlerine dönüştüklerine ilişkin mekanizmalar konusunda ise düşünceleri esas olarak Lamarck'ın düşüncelerine benziyordu. Yani Lamarck'ın düşüncelerini sonraki videolarda ele alacağım. Çünkü Lamarck evrim düşüncesi açısından çok önemli bir düşünür. Lamarck'ın düşündüğü gibi kişilerin ya da bireylerin kendi çabalarının çevrelerindeki ortama uyabilmeleri için onlarda zorunlu dönüşümlere yol açtığına inanan bir anlayışı vardı Erasmus Darwin'in. Ama tabii bu anlayış bugün günümüzün doğal seçilim anlayışına denk düşmüyor. Modern evrim düşüncesinin tarihi anlatılırken isminin anılması mutlaka gerekli olan düşünürlerden birisi de Geoffrey Saint-Hilaire isimli Fransız doğa bilimci ve araştırmacıydı. Saint-Hilaire bu konuda çok önemli çalışmalara imza atmış birisiydi ve birçok bilim tarihçisine göre günümüzdeki evrimsel anlayışın epigenetik boyutları ile ilgili düşüncelerin kökeninde Saint-Hilaire'in bulunduğu söyleniyor. Saint-Hilaire canlıların birbirlerinden değişip dönüştüklerini, bu süreç içerisinde canlıların çevreleriyle kurdukları etkileşiminin önemli olduğu ve bu etkileşim sayesinde canlılarda bazı değişimlerin ve sıçramalı gelişmelerin olabildiğini söyleyen değişik yazıları vardı. Dolayısıyla Lamarckçılıktan farklı olarak aslında Saint-Hilaire'i bugün bizim epigenetik olarak bildiğimiz çevresel koşulların
bireylerin ve türlerin dönüşümündeki rollerine vurgu yaptığı için Saint-Hilary'nin görüşleri son derece önemli. Saint-Hilary'nin görüşleri esasında o dönem oldukça yaygın olan sıçramalı gelişim modeline oldukça benziyordu. Ve bu sıçramalı gelişim modelinde canlıların birbirlerinden ortaya çıkmalarının nedenleri ve mekanizmaları bilinmemekle birlikte sıçramalı bir biçimde, yani ani dönüşümlerle gerçekleştiğine inanılıyordu ve buna benzer bir anlayışı savunduğu için Saint-Hilary canlıların evrimsel değişmelerinin mümkün olduğunu ve bu değişikliklerin çevreyle kurulan ilişkiler bakımından sıçramalı bir biçimde gerçekleştiğini düşünüyordu. Modern evrim düşüncesinin gelişmesi bakımından ele alınması gereken araştırmacılardan birisi de 19. yüzyılda yaşamış olan Alman Friedrich Meckel'di. Friedrich Meckel aslında değişik gelişim bozukluklarını inceleyen teratoloji denilen araştırma alanıyla ilgili çalışmalar da yapan, bu konulara kafa yoran birisiydi. Meckel'i evrim düşüncesinin gelişmesi açısından önemli kılan düşüncelerinden birisi, Meckel yüksek, yani gelişmiş hayvanlardaki organ ve yapıların aslında önceki canlılarda bulunan daha basit yapıların bir olduğunu söylüyor. Yani bir başka deyişle Meckel şunu düşünüyordu: hayvanlar aleminde aslında bir kalıp vardır, bir yapı vardır. Bu yapı bütün hayvanlarda hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla diyelim bir kurbağanın bacaklarıyla bir maymunun bacakları esasında aynı mekanizmalarla yapılmıştır. Ve dolayısıyla bütün organlar, bütün yapılar evrimde ilerledikçe sadece bir gelişme oranıyla anlatılabilir. Bu şekliyle bütün canlıların, yani bütün hayvanların aynı yapıda ortaya çıktıklarını söylüyordu. Şimdi kendi başına Meckel'in bu görüşü belki o kadar etkili olmayabilirdi. Fakat Fransız embriyolog Etienne Serres Meckel'in bu görüşünü alarak ona kendi görüşlerine katarak farklı bir düşünce düzlemine taşıdı. Etienne Serre, Meckel'in yaptığı çalışmaları yakından takip etmiş ve onun görüşlerini temelde benimsedikten sonra daha sonra Meckel-Serre yasası olarak bilinen bir yasa ortaya koydu. Bu anlayışa göre bütün canlılar gelişmeleri sürecinde önceki kendilerinden düşük canlı türlerinin yaşamış oldukları gelişme evrelerinin aynısını yaşıyorlar ve böylelikle gelişimlerini tamamlıyorlardı. Meckel-Serre yasası aslında bize şunu söylüyordu: yani bir canlı, örneğin bir insan embriyosunu düşünün. Döllenmeden sonra bu embriyolojik gelişme sırasıyla bu canlı önce balık evresinden geçiyor. Sonra sürüngen aşamasındaki özellikler kazanıyor. Sonra kuşlar, sonra böyle aşama olarak anne rahminden doğum sırasına gelene kadar bebek atalarının geçirmiş olduğu gelişme aşamalarını bir yaşıyordu. Şimdi bugünün bilgi dağarcığıyla olaya baktığımızda tabii Serres yanılıyordu. Çünkü hiçbir zaman bir insan embriyosunun gelişmesi bir daha önceki canlı türlerinin yaşadıkları gelişmelerin aynısı değil. Ondan izler taşımakla birlikte çok daha farklı bir biçimde gelişiyor. Serre yasasını savunan 19. yüzyılda birçok bilim insanının olması bir yerde doğaldı. Fakat evrim düşüncesi açısından bu konuyu daha öne çıkartan ve çapraşık kılan, Darwin'in de tutkulu bir savunucusu olan Alman doğa bilimci Ernst Haeckel'in bu teoriyi olduğu gibi savunmasıydı. Meckel-Serre yasasını benimseyen Ernst Haeckel bu konudaki düşüncelerini
ontojeni, filojeniyi takip eder. Yani birey oluş, soy oluşu takip eder biçiminde açıklamıştı. Ve dolayısıyla uzun yıllar evrim düşüncesini savunanlar arasında da bu görüş kendisine bir taraftar buldu ve dolayısıyla canlılığın gelişmesi ve türlerin ortaya çıkmasında süreci bu biçimde açıklamaya çalışmak sonuçta Ernst Haeckel'i Darwin'in tutkulu bir savunucusu olmakla birlikte Darwin'in savunduğu anlayıştan farklı olarak bir tür sosyal Darwinizme yöneldi. Filozof Herbert Spencer'den etkilenerek sosyal Darwinizm yönünde, hatta zaman zaman ırkların varlığını kabul ederek bir takım gelişmeleri bu şekliyle anlatabilen, hatta daha da ileriye giderek öjenizm denilen, yani ırkların saflaştırılmasını savunan bir anlayışı da gündeme getirebilecek bir biçimde düşüncelerini ortaya koyunca tabii Darwin düşüncesi de bazı sorunlara yol açtı. Yani Ernst Haeckel'in savunduğu görüşlerin bir kısmını Darwin'in de savunduğu sanılarak birçok insanlarda kafa karışıklığına neden oldu. Herbert Spencer'le birlikte Ernst Haeckel'in Darwin'i farklı biçimde yorumlaması aslında Darwin'in açıklamalarında geçen yaşam mücadelesi kavramını farklı algılamalarıyla da ilgili bir sorundu. Yani kuşkusuz Darwin açıklamalarında canlıların birbirleriyle bir yaşam mücadelesi içine girdiklerini söylemişti. Fakat bu yaşam mücadelesini böyle acımasız bir varoluş, yok oluş ve fiziki bir kavga ve çekişme gibi algılamak doğru değil. Çünkü Spencer ve Haeckel'in açıklamalarından yaşam mücadelesini sanki herkesin herkese karşı bitmek bilmez bir yok etme ve mücadele çabası gibi algılandı ve dolayısıyla Darwincilik bu yönüyle de büyük eleştiriler aldı. Oysa ki Darwin'in kastettiği yaşam mücadelesi, yani diyelim atıyorum işte Darwin'in kastettiği yaşam mücadelesi hayatta kalmak için aslanların, kurtların, işte çakalların avlanma güdüleriyle hayvanları yakalamaları, parçalamaları ya da birbirleriyle mücadele etmeleri gibi fiziki şiddet ve kanlı mücadeleler gösteren bir süreç olarak Darwin sadece bu böylesine bir süreç olarak düşünmemişti. Kuşkusuz bunların da rolü vardı ama örneğin diyelim bir hayvanın renginin değişmesi, örneğin birisinin çok fazla yavru yapabiliyor olması, bir başkasının kamuflaj yeteneğiyle kendisinin düşmanlarından sakınması, bir başkasının vücudunun üst kısmında, derisinde zehirli maddeler geliştirerek bu şekliyle korunma sağlamaya çalışması, bir başkasının karanlık bölgelere çekilerek oralarda avlanmak için işte farklı yöntemler geliştirmesi. Kısacası yaşam mücadelesi anlayışı Darwin'in ortaya koyduğu yalnızca fiziki kanlı mücadeleler anlamına gelmiyordu. Fakat Ernst Haeckel ve Herbert Spencer'in yaşam mücadelesinden esas olarak bunu anlamaları ve dolayısıyla güçlü ve sağlıklı olanın hayatta kalabildiğine yönelik bir bakış açısı geliştirmeleri zaman içerisinde sosyal Darwinizm denilen bir anlayışın gelişmesine neden oldu ve bu sosyal Darwinizm anlayışını savunanlar da sonuçta evrim düşüncesini bir tür güçlü olanın hayatta kaldığı ve güçlünün zayıfı ezdiği acımasız bir yaşam arenasına çevirmiş oldular. Ve dolayısıyla bu biçimiyle bakıldığında da haksız bir biçimde Darwin'in görüşleri ve evrim düşüncesi bu dar pencereye sıkıştırılmış oldu. Oysa ki evrim düşüncesi sadece bununla açıklanabilecek bir durum değil. Şimdi buraya kadar belli başlı örneklerinden söz ettiğim
düşünürlerin yapıp ettiklerine ve Darwin'in ortaya koyduklarına baktığımızda evrim düşüncesinin gelişmesinin yalnızca çok olağanüstü zeki, yetenekli ve bilgililerinin ve düşünürlerinin bir icadı olmadığı sanırım iyice açığa çıkmıştır. Yani evrim düşüncesi aslında birbirlerinden çok farklı düşünceleri savunan düşünürlerin ve bilim insanlarının ortak çabasıyla gelişti. Yani örneğin biraz önce sözünü ettiğim Geoffrey St. Hilaire aslında deist birisiydi. Yani deizme inanıyordu ve dolayısıyla inanç olarak ateistlikle falan bir ilgisi yoktu. Aynı şekilde evrim düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunan ve inançlı insanlar olan başka düşünürlerden de söz etmiştim. Sonuçta evrim düşüncesi birbirleriyle ilgileri bulunmayan çok farklı alanlarda kendi araştırma konuları ve kendi araştırma güdüleriyle yola çıkmış değişik düşünürlerin, bilim insanlarının, araştırmacıların ve filozofların ortaya koydukları düşüncelerin toplamı olarak, bütün bunların bir bileşkesi olarak yavaş yavaş gelişti ve günümüzdeki biçimini aldı. Böyle olduğu için de evrim düşüncesini yalnızca bir düşünüre, bir bilim insanına, yani örneğin sadece Darwin'e bağlayarak anlatmak konuyu aslında doğru ve bütünlüklü bir biçimde ortaya koymamak anlamına geliyor. Bu kısa özet ve değinmelerle birlikte evrim düşüncesinin insan bilgisinin gelişmesinin bir zirvesi, bir toplamı, bileşkeler, değişik düşüncelerin bir araya geldikleri bir nehir olarak düşünmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evrim düşüncesinin tarihsel temellerine ve gelişim çizgilerine ışık tutacak bu kısa özeti burada sonlandırmak istiyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.